Size bu videomda Sultan 1. Ahmet'in hayatını anlatacağım. 1. Ahmet, divan edebiyatındaki mahlasıyla Bahti, doğum tarihi 18 Nisan 1590 Manisa, ölüm tarihi 22 Kasım 1617 İstanbul'dur. 14. Osmanlı Padişahı ve 93. İslam halifesidir. Sultan 3. Mehmet ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Şehzadeliği 1. Ahmet 18 Nisan 1590 tarihinde babası Şehzade Mehmet'in sancak beyi olduğu Manisa şehrinde doğdu. Annesi Handan Valide Sultan'dır. 1595 yılında geldiğinde dedesi 3. Murat vefat edince babası 3. Mehmet ile beraber İstanbul'a geldi. Kendisinden önce Selim, Cihangir ve Mahmut isminde 3 ağabeyi daha olan Şehzade Ahmet ve ikinci eş durumunda olan annesi Handan Sultan güçsüz bir konumdaydılar. Fakat Şehzade Selim ve Şehzade Cihangir'in erken ölümü ve Şehzade Mahmud'un en büyük şehzade olarak veliaht ilan edildi. Fakat Şehzade Mahmud'un annesi olan Halime Sultan'ın müneccime oğlunun tahta çıkması konusunda soru sorduğu mektup Safiye Sultan'ın eline geçince muhtemelen Handan Sultan ile de işbirliği yapan Safiye Sultan torununu öldürmesi için oğlu Sultan Mehmet'i ikna etti. Tahta kast edilebileceği yönünde dedikoduların artması üzerine ve yayılması üzerine 3. Mehmet'in emriyle 7 Haziran 1603 günü Şehzade Mahmut dairesinde boğdurtuldu. Böylece hiç umut yokken Şehzade Ahmet tahtın yolu açıldı. Aradan 6 ay kadar geçtikten sonra da babası Sultan Mehmet aniden öldü. Şehzade Ahmet kendisini yetiştiren annesi sebebiyle oldukça dindar bir padişah olarak bilinir ve yaptırdığı Sultan Ahmet Camii de bunun bir nişanesi sayılabilir. Saltanatı babası 3. Mehmet'in vefatı üzerine hemen ertesi gün apar topar vuku bulan culus töreni 22 Aralık tarihinde veya 21 Aralık 1603 Pazar günü sabahı gerçekleştirilmiştir. Nasıl ki babası kendinden evvelki sultanlara nazaran en genç yaşta hayatını kaybetmiş hükümdar ise 1. Ahmet de o vakte kadar babasının vefatıyla tahta geçenlerin arasındaki en genç hükümdarlardandı. Eyüp Sultan da kılıç kuşanarak tahta geçen ve 1. Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişah olarak kabul edilir. 1. Ahmet ilk yıllarında daha pasif bir padişahlık sürdürdü. Saltanatının ilk 2 yılı. 1. Ahmet tahta çok küçük yaşta çıktığı için yarı naiberoğluyla Handan Sultan'ın oğlu için bir öğretici oldu. Bu konuda Lesile Presi Handan Sultan'ın oğlu döneminde çok güçlü biri olduğunu ve tecrübesiz oğlu için zihinsel anlamda pek çok şeyi aşıladığını ve geri planda devleti yönettiğini varsaymaktadır. Oğlu üzerinde etkili olan annesinin etkisiyle Sultan Ahmet ilk iş olarak tahta çıkışından 19 gün sonra büyük bir alayın refakatinde Safiye Sultan'ı eski saraya gönderdi. Böylece devleti kötü yönde etkileyen bir ekip de saraydan uzaklaştırılmış oldu. Sonraki diğer kararlarında da annesinin etkili olduğu açıkça ortadadır. Sultan 1. Ahmet tahta geçtiği sırada Avustralya Savaşı devam ediyordu. Osmanlı kuvvetleri Belgrad'dan Budin'e doğru ilerlemekteydi. Peşte 25 Eylül 1604'te ve Hatvan kaleleri savaş yapılmadan kolaylıkla ele geçirildi. Osmanlı ordusu ilerleyerek Budin'in kuzeyinde bulunan Vaçka Kalesi'ni ele geçirdi. 16 Ekim 1604 Osmanlı ordusu Sultan 1. Ahmet'in buyruğu üzerine Belgrad üzerinden Budin'e yürüdü. 29 Ağustos 1605'te Estegron Kalesi kuşatıldı ve tam karşısındaki Ciğerdelen Kalesi fethedildi. 8 Eylül'de Vişegrad, 19 Eylül'de Said Thomas Tepedelen kaleleri fethedildi. 3 Ekim 1605'te ise Estegron Kalesi teslim alındı. 12 Kasım 1605 günü annesini kaybeden 1. Ahmet için yeni akıl alacağı kişi Derviş Paşa olmuştu. Devam eden zorlu seferler Osmanlı Devleti'nin belini bükünce artık paşalar diğer devletler ile daha iyi ilişkiler kurma yoluna girmek isteyecektir. Zitvatorok Anlaşması. Osmanlılarda, Avustralyalılarda art arda yapılan bunca savaştan dolayı sosyal ve ekonomik yönden çok yıpranmışlardı. Daha önce yapılan barış görüşmelerinde bir sonuç çıkmamıştı. Ancak 11 Kasım 1606'da Estegron, Komarom arasında Zitva suyunun Tuna Irmağı'na döküldüğü yerde imzalanan Zitvatorok Anlaşması'yla barış sağlandı. Anlaşmaya göre Eğri, Estegron, Kanje kaleleri Osmanlılarda, Rab, Yanıkale ve Komarom kaleleri Avustralya'da kalacaktı. Avustralya bir kereye mahsus olmak üzere 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecekti. Avusturya Arşidükü protokolde Osmanlı padişahını eşit sayılacak ve Osmanlı padişahı Avustralya Arşidüküne yazışmalarda Kutsal Roma İmparatoru Sezar Kaiser ünvanıyla hitap edecek, her 3 yılda bir karşılıklı armağanlar gönderilecekti. Avustralya'nın
Macaristan için ödemekte olduğu yıllık 30.000 vergi ise kaldırılacaktı. Zitvatarok Anlaşması Osmanlıların lehine gibi görünse de Osmanlı Devleti artık eski gücünde değildi. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona ermiş, siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başlamıştır. Bu barış anlaşmasının Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en istifadeli anlaşma olduğu kabul edilmektedir. Dönemindeki önemli olaylar. Anadolu beyliklerinin en uzun ömürlerinden birisi olan Ramazanoğulları Beyliği, Yavuz Sultan Selim döneminden 1514 yılından sonra ise Osmanlılara tabi olmuştu. 1. Ahmet döneminde denk gelen 1608 yılından sonra Adana'nın Halep'e, Sis ve Tarsus'un Kıbrıs Beylerbeyi'ne bağlanmasıyla Ramazanoğlu Beyliği sona ermiştir. Safeviler ile ilişkiler. Sultan 1. Ahmet tahta geçtiği sırada Osmanlı İmparatorluğu batıda Avustralya, doğuda Safavi Devleti ile savaş halindeydi. Osmanlı ordusu Sinan Paşa komutasındaki Nahçıvan üzerinden Revan'a yürüdü. Bu arada Yeniçerilerin Van'a dönmesini istiyorlardı. Osmanlı ordusu kışı Van'da geçirdi. Tebriz'i geri almak için yapılan savaşta Osmanlı ordusu Şah Abbas'ın ordularını Selmas yörelerinde yendi. Ancak Erzurum Beylerbeyi Sefer Paşa'nın çekilen düşman kuvvetlerini izleyip asıl ordudan ayrılmasını fırsat bilen Şah Abbas ordu merkezine ani bir saldırıda bulundu. Yenilgiye uğrayan Sinan Paşa önce Van'a, daha sonra da Diyarbakır'a çekildi. Şah Abbas Şirvan, Şamah'ı ve Gence'yi kolaylıkla ele geçirdi. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'da devam eden Avustralya Savaşı ve iç isyanlarla uğraştığı için İran cephesinde başarılı olamıyordu. Sadrazam Nasuh Paşa Şah Abbas'ın barış önerisini kabul etti. Nasuh Paşa Anlaşması 1612 yılında yapılan Nasuh Paşa Anlaşması'yla 9 yıl süren Osmanlı-Safavi Savaşı sona erdi. Yapılan anlaşmaya Safaviler Osmanlı Devleti'ne 200 deve yükü ipek vermeyi kabul ettiler. 1615 yılına kadar süren barış dönemi Şah Abbas'ın anlaşmayı bozması üzerine sona erdi. Yapılan savaşlarda Osmanlılar çok kayıp verdi. Sultan II. Osman, Genç Osman döneminde Nasuh Paşa Anlaşması temel alınarak yapılan Serav Anlaşması ile barış tekrar sağlanacaktır. 26 Eylül 1618. Celali isyanları. Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Bozoklu Celal Osmanlı Devleti için büyük problem olmuştu. Bu isyanlar bastırıldı ise de Anadolu'da meydana gelen iç isyanlar ve karşılıklara yine Celali isyanları denildi. Sultan 1. Ahmet döneminde Celali isyanları tekrar patlak verdi. Tabil Ahmet, Can Bolagdoğlu, Kalenderoğlu ve Deli Hasan ayaklanmaları bunların en önemlileridir. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın ısrarlı ve sert politikaları sonunda Celali isyanları zor da olsa bastırıldı. Ölümü. Sultan 1. Ahmet yakalandığı tipus hastalığından kurtulamayarak 21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında öldü. Halkın sevdiği padişah Sultan Ahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi. Kendisinden sonra getirdiği sisteme uygun olarak kardeşi 1. Mustafa tahta geçti. Islahatlar. Yeni veraset sistemi. 1. Ahmet saltanatında hanedan ve veraseti sistemini değiştirip kardeş katlı kanununu kaldırmıştır. Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini, ekber ve erşat sistemi getirilmiştir. Bu yeni kanunun şehzadeler arasındaki rekabetin ve taht kavgalarının taht için gerçekleştirilen kardeş katlinin önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır. Ekber ve erşat sistemi. 1. Murat döneminde Şehzade İbrahim ve Halil'in boğdurtmasıyla başlayıp Fatih Sultan Mehmet, 2. Mehmet döneminde konuşlanan kardeş katli kanununu kaldırmıştır. Yerine Ekber ve Erşat sistemini ailenin aklı başında olan en büyük üyesi getirilmiştir. Böylece oğullarından 3'ü padişah olmuştur. Bunlar sırasıyla Genç Osman, 4. Murat ve İbrahim'dir. Ayrıca kardeşi Mustafa'yı da önceki padişahlar gibi öldürtmemiş, yaşamasına izin vermiştir. Nitekim kardeşi Mustafa da padişah olmuştur. Bu yeni kanunun kardeş katlini önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Mimari çalışmaları. Sultanahmet Camii İstanbul'daki tarihi yarımadada Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. 4 Ocak 1610'da 6 büyük minareli ve 16 şerefeli Sultan Ahmet Camii'nin temel atma merasimi yapıldı. Dinine bağlı bir insan olan Sultan 1. Ahmet caminin temelleri kazılırken eteğinde toprak taşıdığı 9 Haziran 1617'de de inşayı biten Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Ayrıca Şehzadebaşı Kuyucu Murat Paşa Külliyesi, İstanbul Mesih Paşa Camii, Elmalı Ömer Paşa Camii onun zamanında yaptırılan önemli mimari eserler arasındadır.
Eşleri: 1. Mahfirus Hatice Sultan, 2. Osman'ın annesidir. 2. Mahpeyker Kösem Sultan, Şehzade Mehmet, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Gevher Han Sultan, Şehzade Selim, Şehzade Orhan, 4. Murat, Şehzade Kasım, Şehzade Süleyman, Hanzade Sultan ve İbrahim'in annesidir. 3. eşi Fatma Sultan'dır. Erkek çocukları: 1. Sultan II. Osman isyan sonucu tahttan indirilerek idam edildi. 2. Şehzade Mehmet II. Osman tarafından idam edildi. 3. Şehzade Cihangir doğumunda öldü. 4. Şehzade Orhan hastalıktan öldü. 5. Şehzade Selim hastalıktan öldü. 6. Sultan 4. Murat hastalıktan öldü. 7. Şehzade Hasan hastalıktan öldü. Şehzade Beyazıt 4. Murat tarafından idam edildi. 9. Şehzade Hüseyin hastalıktan öldü. 10. Şehzade Kasım 4. Murat tarafından idam edildi. 11. Şehzade Süleyman 4. Murat tarafından idam edildi. 12. Sultan İbrahim isyan sonucunda tahttan indirilerek idam edildi. Kız çocukları: 1. Ayşe Sultan, Kösem Sultan'ın kızı, doğum tarihi 1608, ölüm tarihi 1656. 2. Fatma Sultan, Kösem Sultan'ın kızı, doğum tarihi 1606. 3. Hatice Sultan, 4. Gevher Han Sultan, Kösem Sultan'ın kızı. 5. Hanzade Sultan, Kösem Sultan'ın kızı, doğum tarihi 1607, ölüm tarihi 23 Eylül 1650. 6. Esma Sultan, 7. Zahide Sultan, 8. Atike Sultan, 9. Zeynep Sultan, 10. Abide Sultan. Arkadaşlar, beğenip abone olmayı unutmayalım.